Önce hemen görüş mesafesinde miyiz? Önce bir köşesine koyuyorum. Gidiyor fırına. Batırıyorum ve çıkarıyorum. Merhaba sevgili seyirciler. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size şöyle kolay bir poğaça hazırlamak istiyorum. Poğaçamız misket şeklinde yuvarlanmış, 3 tane misket bir araya konulmuş, sonra da puf diye mayalanmış olan son derece kolay bir poğaça hazırlamak istiyorum. Bazı tarifler biraz zahmetli oluyor. Bazıları da kolay oluyor ki dengeli olsun istiyorum. Efendim ne var bizim misket poğaçamızda? Sevgili seyirciler 5 su bardağı un, 50 gram tereyağı yaklaşık olarak 1-2 çorba kaşığı yapar. 1 tane yumurta, 1 çorba kaşığı toz şeker sevgili seyirciler. 2 paket instant maya koydum. Çünkü İyi mayalanması gerekiyor bu poğaçanın. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı. Burada 1 çay bardağı su var ama hepsi alabilir, almayabilir. Duruma göre ilerleyeceğiz. Burada da sevgili seyirciler şöyle 100 gram beyaz peynirimiz ve 1 tatlı kaşığı da tuz var. Bismillahirrahmanirrahim. Önce hemen tuzu şöyle serpiyorum. 1 tatlı kaşığı. Sonra 2 tatlı kaşığı da şekerimiz var. Yani 1 çorba kaşığı olsun yeterli sevgili seyirciler. Şimdi şöyle bir ortayı açayım. Ortaya mayayı dökeceğim. Bu maya biraz araştırma yaptım. Normal un ile de buluşup ortada sıvılarla da buluşabildiğini gördüm. Kafamız rahatladı. Daha iyi oldu. Şimdi sevgili seyirciler ılık 1 çay bardağı sütü döküyorum. 1 çay bardağı ayçiçek yağı. Tereyağımız sadece 50 gram, kaşık olarak 1-2 kaşık yapar sevgili seyirciler. Şimdi gel bakalım canım, yumurtayı, bir yumurtanın akı burada sıvıların içinde, sarısı da üzerine sürülmek üzere ayrılıyor. Geldi buraya, tamam. Şimdi hemen ellerimi yıkıyorum sevgili seyirciler. Sonra şuradaki ortadaki havuz bölümünde şuradan kaşıktan yardım alacağım önce. Sonra peynir rendeleyeceğim çünkü. Buradaki suyun da yarısını koyuyorum önce. Ilık su. Önce yarım çay bardağını koyuyorum. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı içinde ayçiçek yağımız vardı sevgili seyirciler. Önce şuradaki sıvıları bir karıştırayım. Sonra da ne yaptım? Biraz hızlı hareket ettim herhalde. Etrafa sıçradılar. Beyaz peyniri az sonra rendeleyeceğim. Şu mayayı bir eriteyim. Buradaki tereyağı ve sıvıların bir güzel karışmasını istiyorum çünkü. Öncelikle. Karıştılar mı? 2 paket instant maya gram olarak ne kadar yapıyor? 20 gram yapıyor. Normal sevgili seyirciler yaş maya bir paketini koyduğumuz zaman 42 gramdır. Burası instant mayalar paketlerin gramajlarına baktım. 10'ar gramlık paketler. Tamam. Şimdi geliyoruz beyaz peynire. Beyaz peyniri şimdi rendeliyorum üzerine direkt. Hazır mıyız? Görüş mesafesinde miyiz? Birbirimizi görüyor muyuz? Hadi bakalım. Sevgili seyirciler, beyaz peynir direkt karıştırma kabının içine rendeleniyor. Yalnız görsel şov yaparken biraz kenarlara da dökmüşüm sevgili seyirciler. İşte ne yapacaksınız? Şov yapmak güzel ama bazen de biraz dökülüyorlar. Evet, o zaman şov güzel dedik. Ben hemen bir tezgahımı bir temizleyeyim. Ondan sonra devam edelim ki temiz çalışmayı, tertipli çalışmayı seviyorum. Misket poğaçamızda peynirimizi de rendeledik. Şimdi önce havuzun içinden başlıyorum. Kaşık ile karıştırmaya. Kaşık ile olur, normal elinizle de karıştırabilirsiniz. Şimdi bir çay bardağı suyumuz burada bekliyor sevgili seyirciler. Yarısını dökmüştüm. Şimdi biraz daha döküyorum. Bakalım, herhalde tamamını alır gibi duruyor sevgili seyirciler. Kulak memesi yumuşaklığına gelmek üzere. Tamam. Geldin mi canım? Geldin. Tamam. O zaman hemen şimdi hamur yoğurma bölümü diyoruz. Şöyle ters çeviriyorum. Bu kap bana lazım şimdi. Mayalanma olacak. Hamur işlerinde
Sevgili seyirciler, mayalandırma yapmak çok önemlidir. İyi mayalandırma yaparsanız hamur işleriniz neticesi çok güzel olur. Mayası az olursa da neticesi yani buradaki mayalandırması iyice yapılmadığı zaman istediğiniz sonucu almakta zorlanırsınız sevgili seyirciler. Efendim peynirini koydum içine. Beyaz peynir olur. Kaşar peyniri olur. Alternatifler de sunmak istiyorum sizlere. Kendi evinizde yaptığınız peynirler de olabilir. Allah izin verirse size peynirler de yapacağım. Peynir, ev yapımı yoğurt, mutfağa dair Allah ömür verirse hepsini hazırlayacağım. Sevgili seyirciler. Evet, kıvamı şimdi sizlerle paylaşacağım. Bakın yumuşacık bir kıvam ortaya çıktı sevgili seyirciler. Şimdi kabartma tozuyla hazırlanan hamurlar çok uzun yoğrulmuyor. Ama mayalı olanları biraz yoğurmak gerekiyor sevgili seyirciler. Yani biraz derken en az bir 3 dakika kadar yoğurmanıza fayda var. Performansının iyi olması için. Evet, hamurumuz hazır. Hemen hamuru yoğurduğumuz kaba birazcık un. Sonra getiriyorum. Üzerine, evet, üzerine gelince sevgili seyirciler bir streç film ya da bir naylon kapatırsanız hamur işlerinizde çok iyi bir netice oluyor. O naylon yani kapatılan streç film ya da naylon burada bir nem ortamı sağlıyor. Nemli ortam demek ki mayalanmada çok istenilen bir ortam oluyor. Dolayısıyla çok güzel oluyor sevgili seyirciler. Hamur işleriniz streç film, naylon ya da ondan sonra da üzerine bir örtü kapatıyor ve yarım saat dinlendiriyoruz. Sonraki aşamalar önemli. Sevgili seyirciler, efendim şu anda poğaçamız mayalandı sevgili seyirciler. Şimdi kontrol ettiğimde baktım öncelikle mayalanması bir yarım saat geçti, yeterince mayalanmadı. Biraz daha bekledim, aşağı yukarı 1 saate yakın beklemek zorunda kaldım ılık ortamda mayalanması için. Şu anda tam istediğimiz mayaya gelmiş bulunuyor. Bazen mevsime göre de değişiyor. Kışın özellikle hava soğuk olduğu için çok etkileniyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi buradan alacağım. Ve bezelere bölmeye başlayacağız. Kaç bezeye böleceğiz? Şimdi burada bizim buradaki kalıpta, muffin kalıbında pişireceğiz poğaçamızı. Evet, ikiye böldüm. Her ikiye böldüğümü toplamda bize 36 tane lazım. 36'nın yarısını hemen şimdi burada bezelere böleyim. Şöyle. Kaç tane oldu bakalım? 4, 8. Şöyle bir daha böldüğüm zaman. Evet, şu anda sevgili seyirciler 16 taneyi burayı böldüm ama 36 tane lazım. Şurada büyük olanlardan biraz kenarlarından alırım. Misket şeklinde bezelere böleceğiz, yuvarlayacağız. Şimdi göreceğiz burada daha detaylı bir şekilde. Evet, şimdi parçalarımızı şuradan, şu büyüklük normal. Şuradaki, evet, şuradan fazlalarını alıyorum. O 2 tane ilave etmek için sevgili seyirciler. 3 tanesi şöyle yan yana gelecek. Ama öncelikle kalıbımı hemen yağlayayım hızlı bir şekilde. Ondan sonra devam edeyim. İşim kolay olsun. Şuraya biraz döküyorum. Buradan sonra da hepsini yağlıyorum. Şuradaki yağdan hepsini vereceğim. Kalıbımız yağlanmalı ki yapışmasınlar yanlarından. Evet. Tamam. Burası hazır. Şimdi sevgili seyirciler hızlı bir şekilde hemen misket şekline getirmiş olduğumuz hamurları kalıbımızın içerisine yerleştiriyoruz. 3 tane yan yana gelecek. Formülü bu şekilde oluyor. Eğer ki böyle bir kalıp yoksa da Allah ne verdiyse normal az önce yapmış olduğum 3 taneyi bir araya getirdiğiniz zaman üçü birlikte pişerler sevgili seyirciler. Çünkü hamur mayalanacak, kaynaşıyor. Ama böyle bir kalıp varsa çok güzel oluyor. Çünkü buradan çıkacaklar kalıptan puf diye açılacaklar. Çok güzel bir görüntüsü çıkıyor ortaya.
Ondan dolayı böyle bir kalıp tercih ediyorum. Şimdi hamurlarımızın tamamını bu işlemi yapacağım. Eşit bezelere bölüp sonra üçer üçer. Biraz da sen de gel canım şuraya, az bir şey de buradan alayım. Sonra güzel önce bastırıyorum. Sonra parmaklar şu şekilde ve düzgün bir hale geliyor. Önce bir köşesine koyuyorum. Sonra diğer köşesine. Şuraya da diğer buradaki parçayı koyuyorum. Hepsine tamamına aynı işlemi yapıyorum. Sevgili çocuklar, sizler için güzel bir çiçek papatya motifi yapmaya çalıştım. Sizler Instagram sayfamıza böyle motifler yapıp bizimle paylaşabilirsiniz. Hamuru yapıyorsunuz, bir tane size örnek olsun diye hazırladım. Siz böyle farklı farklı görüntüler ailecek çıkartabilirsiniz. Bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şef Oktay Usta Instagram adresimiz. Şimdi hamurlarımızı yuvarlıyor ve kalıbımızın yağlanmış kalıbın içine alıyorum yan yana. Ve burada son bir mayalanma olacak. Son mayalanmadan sonra sevgili seyirciler fırın yolculuğu olacak. Çok güzel bir görselliğe sahip oluyor bu poğaçamız. Hem pratik hem kolay hem görselliği güzel. Çocuklarla da güzel bir aktivite de olur inşallah, mutfak aktivitesi. Evet, alıyorum. Şimdi son mayalanmamız ılık ortamda bir yarım saat olacak. Sonrasında yumurta sarısı, çörek otu ve susam karışımı olacak. Hemen bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Çünkü geçen süre içinde ayırdığımız yumurta sarısı kurur. Ondan dolayı mutlaka streç film ile kaplayın ki yumurtanın sarısının üstü kurumasın. Şimdi buranın üstüne hemen bir tane streç film kapatıyorum. Bir örtü kapatıyorum. Bir yarım saat daha mayalandırıyorum. Böyle puf puf olsun. Sonra da ver fırına diyeceğiz. Poğaçamız açılıyor. Bakalım nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız. Maşallah, barekallah. Ne güzel olmuş sevgili seyirciler. Çok güzel bir mayalanma. Bakın yakın mesafede streç film, buzdolabı poşeti her ikisi de olabilir. Çünkü nemli bir ortam sağlıyor. Mayalı hamurlar böyle nemli ortamı ve ılık ortamı seviyor sevgili seyirciler. Ondan dolayı evet, şimdi bir yumurtanın sarısına bir kaşık, çorba kaşığı her zaman bir kaşık yağ yeterli oluyor sevgili seyirciler. Yani bir yumurta sarısı ayırdığımız zaman her vakit bir çorba kaşığı yağ koyuyorum. O yumurta sarısına sürebilmek için. Tamam. Evet, şimdi üzerine buradaki yumurta sarısını dikkatlice her yerine sürüyorum. Burada bir şey oldu, ne oldu anlamadım. Onu almam lazım oradan. Gel bakayım canım, sen kimsin? Ne yapıyorsun orada? Bir maydanoz mu? Bir şey kırıntısı kalmış. Evet sevgili seyirciler, bakın şu anda daha henüz fırına gitmeden önce mayalanmadaki yükselişini görüyoruz sevgili seyirciler. Şimdi bu poğaça yumuşacık oluyor, puf puf oluyor. Çaydanlığı kaldırmıştım, tekrar hemen suyunu koyacağım. Çayı demlemek istiyorum. Çünkü fırına gider gitmez çayı demleyeceğim, ısıtıp suyunu. Çünkü pişme süresi ortalama 20 dakika civarında sevgili seyirciler. 20-25 dakika civarında olacak. 180 derecelik ısıtılmış fırında. Süreyi hep genelde baştan tahmini söylüyorum. Fırından çıktıktan sonra net süreyi söylüyorum ki sıkıntı yaşamayın diye. Herkes kendi fırınını tanır. Hamur işlerinde kaç derecede piştiğini bilir. Herkes kendi fırına göre de hareket edebilir. Onda rahat olun. İlla Oktay Usta böyle de diye bir kural yok.
Bir de şeyi sevmiyorum çünkü. Sadece ben bilirim, benim dediğim doğrudur demiyorum. Çünkü herkesin kendine göre bildiği vardır, doğruları vardır. Bilgisi doğrultusunda hareket edebilir. Serbestiz. Allah ne verdiyse. Evet, şimdi çörek otu ve susam karışımı sevgili seyirciler. Canım benim, bunu niye böyle yapmışım ya? Şöyle gel bakayım canım, gel şöyle. Karıştıramadım sevgili seyirciler. Küçük bir şey seçtim. Heh. Evet. Üzerine çörek otu ve susam karışımından serpiyorum. Ve hiç bekletmeden artık yeterince mayalanma tamamlandı. Hemen bir soru geldi kulağıma. Hissettim. Octavius'ta en son ne kadar süre mayalandırdın buradakini diyorsunuz. Sevgili seyirciler, yaklaşık olarak 45 dakika mayalandı. 45 dakikadır bekliyorum. Ara ara kontrol ediyorum. Yani şöyle, siz de kontrol edin. Mayalanma tamamlanmış, işte bu dediğiniz anda fırına gönderin. Gidiyor efendim. Fırına gitmeden önceki görüntümüz, sevgili seyirciler bakın. Önce zemindelerdi. Hiç böyle yukarıda değillerdi. Şimdi artık yükseldiler. Ama bu güzelliği fırında pişerken de sizlerle paylaşacağız. Yukarıya doğru yükselme anını göreceğiz hep birlikte. Gidiyor fırına. Orta katı. 180 derece. Alt üst pişirme bölümünde. Poğaçalarımızdan güzel kokular geldi. Allah Allah, Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun. Allah'ım şu güzelliğe bakın sevgili seyirciler. Geliyor şimdi. Evet efendim. Çiçek gibi olmuşlar ya. Misket poğaça değil de ismini değiştiriyorum. Şu dakikadan sonra çiçek poğaça diyorum sevgili seyirciler. Çiçek gibi oldular. Çok güzel. Şurada dururlar mı acaba? Yok, burada durmaz. Tamam, sakin ol, sakin ol. Gel sakin ol, gel canım gel. Tamam, daha düz bir yer istiyor çünkü içerideki katmanlar bölümü var sevgili seyirciler, ondan dolayı. Ne dersiniz? Son derece güzel oldu sevgili seyirciler. Hazırlanışı kolay, yemesi bir güzel poğaçamızın. Evet, şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Heyecanlı dakikalar başlıyor sevgili seyirciler. Kalıbından çıkartma anı. Ayrıl da gel canım oradan. Birbirlerine yapışmışlar. Batırıyorum ve çıkarıyorum. Çok güzel olmuşlar sevgili seyirciler. Bakın. Çocuklar bu görüntüye bayılırlar. İşte biz de içimizdeki çocuğu serbest bırakıyoruz. Biz de bayılıyoruz. Ben de varım. Ne dersiniz? Evet. Allah gel. Burada sevgili seyirciler, kalıbında fazla bekletmemek lazım. Çünkü buharlaşma yapar. Isı değişimine uğrayınca hemen bir buharlaşmaya gider. Ondan dolayı söylüyorum. Hemen çıkarınca böyle bir dakika falan en fazla kalabilir. Ayırmak lazım. Evet. Şöyle. Bunu da alayım. Gel. Gelemedi. Sen gel canım o zaman. Diğer arkadaşın gelemedi. Biraz yapışmışlar mı yoksa? Heh, tamam. Yok, kenarlardan biraz yardımcı olmak gerekiyormuş. Bir tane daha alacağım. Sonra da sevgili seyirciler doku testine geçeceğim. Oo, çok güzel. Harika oldular sevgili seyirciler. Şimdi hemen çayımızla dolduralım. Ne dersiniz? Ev ortamında misket poğaça demiştim ama gerçekten güzel bir çiçek poğaça oldu sevgili seyirciler. Siz isterseniz çiçek poğaça diyebilirsiniz. Çayımızı da demlemiştim. Hemen çayımızı da dolduruyorum. Büyük bardağa dolduruyorum. Hep küçük bardakları dolduruyordum. Şöyle büyük bardakta da çay güzel olur. Hani böyle simit yemeye gidilir ya İstanbul'da, Boğaz'da büyük bardaklarda çay verirler. Ben de o tarzda olsun istedim. Şimdi çayımız hazır, poğaçamız hazır. Hemen bir tane de
doku testi yapacağım. Doku testini tabak getirmemişim. Bulunduğum noktada yapsam bana müsaade eder misiniz sevgili seyirciler? Evet efendim. Şimdi doku testi için 3 tane top halindeki hamur bir araya gelmişti. Ayırıyorum bakın. Sevgiyle ayrılıyorlar. Gördünüz mü sevgili seyirciler? İçleri peynirli, güzel poğaçamızın hamuru. Sıcak sıcak bakın parçalıyorum. Puf puf görüyor musunuz? Puf puf. Yumuşacık. O kadar güzel olmuş ki yanında da çayımız, peynir, zeytin, Allah ne verdiyse herkesin imkanları farklı olabilir. İmkanlar ölçüsünde güzel güzel hazırlayabiliriz sevgili seyirciler. Şimdi bunu da şuradan şuraya alayım. Bu da burada kalsın. Evet, veda vaktimiz geldi sevgili seyirciler. Rabbim nasip ederse yeni videolarımızda sizlerle yeniden buluşmayı ümit ediyoruz. Efendim kanalıma abone olan dostlarıma teşekkür ediyorum. Olmayanları davet ediyorum. Bildirim zilini mutlaka açın. Sizlere Şef Oktay Usta'nın en yeni lezzetleri anında ulaşsın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.